Göztepe ön alan baskısıyla Samsunspor'u birkaç kez ciddi şekilde hataya zorladı. Ama işe yaradığını bu kadar net gördüğümüz ön alan baskısını neden daha uzun süre kullanmadık gerçekten anlayamıyorum. Çorum FK ise Galatasaray deplasmanında beklediğimden çok daha cesur oynadı. Hatta maça başlarken Santra'da topu taca gönderip baskıya gitmeleri bunun bir işaretiydi. Buna rağmen maç boyunca alarm veren iki savunma problemi vardı. İlginç şekilde Galatasaray'ın iki golü de bu savunma problemlerinden geldi. Bir de gelecek haftaki rakibimiz Gençler Birliği var. Fenerbahçe karşısında Gençler Birliği'nde gördüğüm iki zaaf Göztepe'nin şu anki güçlü yönleriyle doğrudan eşleşiyor. Biliyorsunuz ben Göztepe taraftarıyım ve düzenli olarak bütün Göztepe maçlarını izliyorum. Onun dışında analizini yaptığım Elliot Watt Samsunspor'a, Marcus Karsbach da Çorum FK'ya transfer oldu. O yüzden bu sezon Samsunspor ve Çorum FK maçlarında düzenli bir şekilde takip etmeyi düşünüyorum. Her hafta izlediğim bu maçlardan takımların oyun planı ile ilgili aldığım notları, dikkatimi çeken oyuncuları ve maçtaki bazı detayları burada sizinle paylaşmaya çalışacağım. Müsait olduğum haftalarda da Göztepe'nin bir sonraki haftaki rakibini izleyip ondan da bahsetmek istiyorum. İlk hafta için elimizde Samsunspor Göztepe, Galatasaray Çorum FK ve Gençler Birliği Fenerbahçe maçları var. Hadi o zaman Samsunspor Göztepe maçıyla başlayalım. Göztepe tarafında açıkçası maçtan çok olumlu ayrılmadım. Geçen sezonlarda gördüğümüz iki farklı savunma anlayışını bu maçta kullandık. 24-25 sezonundaki gibi ön alan presiyle topu kazanmaya çalıştığımız ve rakibi bunalttığımız sekanslar oldu. Aynı zamanda geçen sezondaki gibi topun arkasına geçtiğimiz ikinci bölgede kendi yarı sahamızda takım boyunu kısaltarak savunmaya çalıştığımız anlar da vardı. Burada yanlış anlaşılmak istemiyorum. Bir takımın yoğun bir şekilde 90 dakika boyunca ön alan presi yapmasını ben de doğru bulmuyorum. Bunun fiziksel olarak sürdürülebilir olmadığını ve sakatlık riski olduğunu da zaten yakından tattık. Benim anlamadığım şey şuydu. Bu ön alan presini yaptığımızda hem rakibi hataya zorladığımızı hem de pozisyon üretebildiğimizi gördük. Aynı zamanda Samsunspor'un yedek kulübesi bizimki kadar zengin değildi. Bu yüzden niye maçın daha fazla bölümünde bunu kullanmadığımızı anlamıyorum. Ön alan presiyle maçı koparabilirdik. Göztepe adına maçtan çıkardığım 3 ana not var. Birincisi ön alan baskısı kısa sürdü ama çalıştı. İlk yarıda Samsunspor'un bir taç kullanışına yaptığımız baskı sonrası topu kazanıp Çerni ile şutu bulduk. Hemen arkasından bu kez Samsunspor'un kendi ceza sahası çevresindeki oyun başlangıcını zorladık ve Miroshi kaleciyle karşı karşıya kaldı. Thomasson gibi tecrübeli bir oyuncuyu bile baskı altında yön değiştirmeye zorlayıp taç kazandığımız anlar oldu. İkincisi ise duran toplar. Yine bizim en önemli hücum kozumuzdu. Üçüncüsü ise beni asıl rahatsız eden taraf. Açık oyunda uzun top, ikinci top ve fiziksel mücadele üzerinden hücum etme alışkanlığımız yeni sezonun ilk maçında da devam ediyor. Rakamlar da bunu oldukça iyi özetliyor. Samsunspor %69 topa sahip olurken Göztepe %31'de kaldı. Pas sayısı 509'a 230. Buna rağmen şutlar 21'e 20. İsabetli şutlar da 7'ye 3 Göztepe lehine. Yani bu futbol pozisyon üretmiyor demiyorum, üretiyor. Benim itirazım bunun ana hücum planımız haline gelmesinde. Topu daha fazla yere indiren, yaptığı paslarla rakip savunmayı hareket ettiren ve topa daha fazla sahip olan bir Göztepe izlemek istiyorum. 2 sezondur uzun top gönderip ikinci top mücadelesinden hücum üretmeye çalışıyoruz. Yeni sezonun ilk maçında da bunu görmek benim için biraz hayal kırıklığıydı. Duran top tarafında ise olumlu konuşmak gerekiyor. İlk gol doğrudan uzun taçtan geldi. İkinci yarının hemen başındaki golün başlangıcında da orta sahanın birkaç metre Samsunspor tarafında kullanılan uzun taç vardı. Kornerlerde ve uzun taçlarda sadece ilk hava topunu değil devamındaki ikinci topları da çok sık kazandık. Benim sorunum duran top kullanmamız değil. Tam tersine bunu mümkün olduğunca kullanmalıyız. Ama duran toplar ve fiziksel üstünlük diğer hücum yöntemlerimizi destekleyen planlar olmalı. Ana hücum planımız olmamalı. Üstelik Samsunspor'un duran top savunmasında zorlandığını görmemize rağmen ön alan baskısını biraz daha arttırıp daha fazla duran top kazanmayı niye zorlamadığımızı da anlamıyorum. Göztepe adına olumlu bulduğum bölümlerden biri de ikinci yarıdaki değişikliklerin hemen etki yaratmasıydı. Radney'in uzun topunda Jenderson topu kontrol edip Efkan'ın önüne bıraktı ve Efkan çok güzel bir vuruşla golü buldu. Sonrasında Jenderson ön alan baskısıyla topu Juan'a kazandırdı. Juan kaleciyle karşı karşıya kaçırdı. Uzatmalarda da o günün uzun pasında Efkan bir kez daha çok net bir gol fırsatı yakaladı ancak değerlendiremedi. Kulübeden gelen oyuncuların bu kadar hızlı etki etmesi, ön alan pres yoğunluğunu da oyuncu değişiklikleriyle canlı tutabileceğimizi gösteriyor aslında. Sosyal medyada özellikle Juan'ın kaçırdığı pozisyona çok fazla tepki gördüm. Şut tercihini ben de gereksiz derecede rahat buldum. Ama bütün faturayı o pozisyona kesmek doğru değil. İlk yarıda Miroshi kaleciyle karşı karşıya kaldığı fırsatı değerlendiremedi. Maçın sonunda Efkan da çok müsait durumda topu dışarı gönderdi. Hatta benim için Efkan'ın kaçırdığı pozisyon Juan'ınkinden daha üzücüydü. Bu maçta skoru koparabileceğimiz birden fazla fırsatı değerlendiremedik. Andre Henrique konusunda da hazırlık maçlarından sonra oluşan fikrim henüz değişmedi. Hala Göztepe'nin mevcut oyununa çok doğal oturan bir profil gibi hissettirmiyor. Buna rağmen sırtı dönük bağlantı oyununda ve hava toplarında kullanabileceğimiz özellikleri var. Topu biraz daha yere indirip Henrique'yi ceza sahası yayı çevresinde bağlantı oyuncusu olarak daha sık kullanabilirsek farklı bir katkı görebiliriz. Arda
Doğukansa sanırım uzun zaman sonra ilk kez beni çok fazla memnun etmedi. Dribbling konusunda özgüveninin arttığı belli. Ama bu maçta bazı pozisyonlarda gereğinden fazla zorladı. Ve bu tercihler top kayıplarına dönüştü. Ege'nin top ayağındayken gösterdiği özgüveni beğendim. Hata yaptığı penaltıya da sebep oldu. Hatta son golde de Fatih Kaya onu sırtına aldı ve ceza sahasında topu sakladı. Yanlış hatırlamıyorsam ilk yarıda da topu kazandığında ara pası düşünebilmesi hoşuma gitti. Evet, pas başarılı olmadı ama deneme güzeldi. Daha da baskı altında birkaç kez oldukça sakin kaldı. Genç ve yerli oyuncuların bu özgüvenini görmek benim için maçın olumlu küçük detaylarından biriydi. Kaleci içinse fikrim değişmedi. Maç öncesi kadro açıklandığında da X'te bunu paylaşmıştım. Ben kalede Arda'yı bekliyordum. Hem Trabzon maçında hem bu maçta izlediğimiz Luka bana pek güven vermedi açıkçası. Ben bu maçta da olduğu gibi Gençler Birliği maçında da Arda'nın kalede başlamasını bekliyorum. Samsunspor tarafında değerlendirme yaparken bir şeyi unutmamak gerekiyor. Sezon boyunca göreceğimiz ideal Samsunspor kadrosu bu değildi. Bu takıma şu anda oynamayan Elliot Watt, Sekongo ya da yeni stoperler gibi birçok ekleme olacak. Bu kadar eksiğe rağmen Fink'in çıkardığı takımın özellikle açık oyundaki hücum bağlantıları gerçekten hoşuma gitti. Ama yine de bu maçta Samsunspor hakkında sert olumsuz hükümler vermeyi doğru bulmuyorum. Samsunspor'da en fazla dikkatimi çeken şey iki kanatta kurdukları kısa pas bağlantılarıydı. İlk yarıda bunu daha çok sol tarafta Emre Kılınç, Thomasson ve Yalçın üzerinden gördük. Bek, kanat ve merkeze yaklaşan 3. oyuncuyla oluşturdukları üçgenlerle Göztepe savunmasını açmaya çalıştılar. Devrenin sonundaki gol ise bu kez sağ taraftaki benzer bir bağlantının devamında geldi. İkinci yarının başındaki hücumlardan biri benim için en iyi örnekti. Samsunspor sol tarafta tek paslarla ilerledi ve pozisyonun devamında Celil ceza sahası dışından çok iyi vurup üst direği buldu. Yani iki kanatta da tekrar eden ve hazırlanmış görünen bir hücum fikri vardı. Samsunspor açısından maçın en büyük alarmı duran top savunmasıydı. Göztepe tarafında da detaylandırdığım gibi uzun taçlarda ve kornerlerde çok fazla ilk ve ikinci topları kaybettiler. Ama burada kadro durumunu da hesaba katmak tabii ki gerekiyor. Savunma hattı idealinden çok uzaktı. Sol stoperde 19 yaşındaki Diabate oynadı. Bu problemin yeni oyuncular yerleştikten sonra devam edip etmeyeceğini ekstra incelemek gerekiyor. Diabate'nin hataları vardı. İlk yarıda kalecisiyle anlaşamadığı bir pozisyonda Göztepe korner kazandı. Samsunspor savunması ön alan baskısı karşısında da birkaç kez zorlandı. Ama buna rağmen 19 yaşındaki oyuncu bende kötü bir izlenim bırakmadı. Süre aldıkça ciddi gelişim gösterebilecek bir potansiyeli var bence. Eksikler sebebiyle sağ kanatta izlediğimiz 18 yaşındaki Jarju'yu ise gerçekten çok beğendim. Çabukluğu, isteği ve oyun içindeki hareketleri dikkat çekiciydi. Daha fazla süre bulmasını istediğim oyunculardan biri diyebilirim. Emre Kılınç'ın özellikle Thomas Son'la oynadığı ikili oyunları ve dikine tercihlerini de beğendim. İkinci penaltıya giden pozisyonda Marius'u savunma arkasına gönderen pas da ondan çıktı. Ama benim gözümde Samsunspor adına maçın oyuncusu Göztepe formasıyla da daha önce izlediğimiz Celil'di. İkinci yarıda üst direkten dönen şutuyla 90. dakikada attığı gol neredeyse aynı bölgeden geldi. Sağ half space ile merkezin arasından uzak köşeye iki tane çok sert ve kaliteli vuruş yaptı. Bunun dışında çalışkanlığı, isteği ve maç boyunca oyunun içinde kalması da hoşuma gitti. Göztepe adına benim için sorun hala aynı. Duran top ve fiziksel oyun çok güçlü hücum kozlarımız. Bunların yanına daha fazla pas oyunu veya daha fazla ön alan presi ekleyebilecek miyiz bunu merak ediyorum. Samsunspor tarafında ise ideal kadro oluşmadan çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ama Fink'in kurduğu kanatlardaki bağlantılar ve genç oyuncuların performansları ilerleyen haftalarda takip edeceğim şeyler olacak. Çorum FK'yı açıkçası beklediğimden daha fazla beğendim. Lige yeni yükselmiş, kadrosunu büyük ölçüde yeni kuran bir takımın ilk maçta son 4 sezonun şampiyonu karşısında deplasmanda oynadığı oyun gerçekten cesurcaydı. Bu zor başlangıca rağmen Uğur Uçar'ın takımı sahada hiç çekinmeden oynadı. Daha Santra'dan topu Galatasaray ceza sahası hizasında taca gönderip baskı yapmaları maç boyunca oynayacakları oyunun ilk sinyalleriydi. Özellikle merkez savunmalarını ve top kazandıktan sonraki sakinliklerini gerçekten beğendim. Bununla beraber maç boyunca iki ciddi alarm vardı ve Galatasaray'ın iki golü de bu alarmlardan geldi. Savunma çizgisinin arkası ve yan toplar. Çorum'un maçtaki en başarılı tarafı merkez bölgesini kapatmasıydı. Penetra ve Smolcic'in önünde Berat'ın oluşturduğu merkez hattı Galatasaray'ın özellikle ilk yarıda doğrudan merkezden temiz şekilde ilerlemesini uzun süre engelledi. İlk ciddi merkez delinmesini ancak ilk yarının sonlarına doğru not edebildim. Bu kadar yeni bir savunma hattıyla Galatasaray deplasmanında bunu yapabilmeleri olumlu bir izlenim verdi. Ama yüksek savunma çizgisinin arkası farklı bir problemdi. İlk yarıda Yunus, Barış Alper ve Osimhen'in koşularında birkaç kez alarm verdiler. Osimhen'i ofsayte düşürdükleri başarılı örnekler de vardı. Ama bu risk devam etti ve 53. dakikada Osimhen stoperlerin arasından yaptığı koşuyla 1-0'ı buldu. Diğer problem yan toplardı. Maç ilerledikçe Galatasaray ceza sahasında giderek daha fazla kafa vuruşu buldu. Bu sorun ikinci yarıda da devam etti. Ve 2-2'lik gol Osimhen'in kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla geldi. İki ayrı savunma alarmı vardı ve iki gol de alarmların karşılığı oldu. Çorum'un hücumunda en fazla dikkatimi çeken detaylardan biri uzun yön değişimleriydi. Özellikle Borza birkaç kez sol tarafta genişliği verdikten sonra diagonal paslarla hücumun yönünü tamamen değiştirdi. Çorum'un ilk ciddi tehlikelerinden biri de böyle bir yön değişiminden sonra geldi. Sonrasında penetre üzerinden benzer uzun paslar
pasları birkaç kez daha gördük. Tek bir pozisyonda kalmadığı için bunun hazırlanmış bir çıkış planı olduğunu düşünüyorum. Borza'nın yalnızca hücumu değil, Sané karşısındaki savunmasını da beğendim. İlk maçtan sonra özellikle takip etmek istediğim oyunculardan biri oldu. Rakamlar maçın ne kadar büyük bölümünün Galatasaray baskısıyla geçtiğini açıkça gösteriyor. Ama benim için ekranın en dikkat çekici sayısı Felipe'nin 11 kurtarışı. Çorum 0.61 XG üretmesine rağmen 2 gol buldu. Biri Kızılidis'in ceza sahası dışından çıkardığı çok kaliteli şut. Diğeri ise Galatasaray savunmasının yaptığı ciddi hata sonrası Ramirez'den geldi. Galatasaray tarafında ise maç öncesindeki fikrim çok değişmedi. Bana son 4 sezonun şampiyonu gibi görünmediler. Özellikle iştah, istek ve konsantrasyon konusunda beklediğimin çok altındaydı. Burada Galatasaray pozisyon bulamadı demiyorum. 38 şut çekmiş ve 8 büyük şans yakalamış bir takımdan bahsediyoruz. Benim eleştirim Çorum'un en belirgin zaafını sistematik olarak ne kadar zorladıklarıydı. Merkez bu kadar iyi kapanırken yan toplarda alarm verdikleri maç boyunca ortadaydı. İkinci yarının başında Yunus'un ortasında Osimhen kafayı vurduğunda da yine aynı şeyi düşündüm. Galatasaray'ın bunu daha fazla denemesi gerekiyordu. Ve Çorum 10 kişi kaldıktan sonra da Galatasaray'dan beklediğim baskıyı göremedim. Felipe'den özellikle bahsetmek gerekiyor. 11 kurtarış yaptı ve Galatasaray baskısının arttığı anlarda Çorum'u maçın içinde tuttu. Alınan puanın en önemli sahiplerinden biriydi. Smolcic'i de fazlasıyla beğendim. Savunma müdahaleleri ve pozisyon almasının yanında rakip yarı sahaya kadar çıkıp top kazandığı bir aksiyon özellikle aklımda kaldı. Açıkçası maç içinde birkaç kez keşke Göztepe'de olsaydı dedim. Sol stoperde sol ayaklı bir stopere gerçekten ihtiyacımız var. Üstelik Smolcic sakatlanıp oyundan çıktıktan sonra Çorum savunmasındaki güvenin biraz azaldığını hissettim. Yerine giren Arda'nın çok iyi müdahaleleri oldu ama maçın sonunda zorlandığı pozisyonlar da vardı. Sonradan giren Diomande kısa sürede top hakimiyetini ve hücuma getirebileceği hareketliliği gösterdi. Onu da sonraki haftalarda özellikle izlemek istiyorum. Kazbaks'ı açıkçası pek beklediğim gibi değildi. Hatırladığım tek pozisyon ilk yarıda savunma arkasına yaptığı bir koşuydu. Ramirez ya koşuyu görmedi ya da geçirebileceğine inanmadığı için pası vermedi. Top gelmemesine rağmen o koşu bana analiz videosundaki Kazbak'ı hatırlattı. Buna rağmen 10 kişi kaldıktan sonra hemen tamamen ceza sahasına gömülmemeleri ve uzun süre maçın içinde kalmaları da Uğur Uçar'ın maç yaklaşımı hakkında olumlu düşündüğüm noktalardan biriydi. Yan toplarda ve yüksek savunma çizgisinin arkasında hala çözmeleri gereken problemler var. Ama kalede Felipe, sağda Gökhan Sazdağ, solda Borza, Penetra Smolcic ikilisi ve önlerinde Berat tamamen yeni kurulmuş bir yapı. İlk kez birlikte oynadıklarını unutmamak gerekiyor. Buna rağmen Galatasaray deplasmanında merkezi uzun süre kapatabilmeleri ve top kazandıktan sonra rastgele vurmak yerine oyun kurmaya çalışmaları bende olumlu izlenim bıraktı. Felipe ve Borza aklımda en fazla kalan isimlerdi. Ayrıca Smolcic'i de beğendim. Çorum FK'yı zaten bu sezon takip etmeyi düşünüyordum ama bu maçtan sonra şevkim biraz daha arttı diyebilirim. Bu arada maç skoru tahmini olarak maçın 0-0 biteceğini düşünüyordum. Hatta ilk yarı bittiğinde de aynı şekilde düşünüyordum. Göztepe maçı için de Göztepe'nin 2-0 kazanacağını düşünüyordum. Maç tahminleri hakkında ne kadar başarılı olduğumu bir kez daha kanıtlamış oldum diyebilirim. Göztepe'nin gelecek haftaki rakibi olduğu için Gençler Birliği maçını da özellikle izledim. O maçı izlediğimde Göztepe açısından dikkatimi çeken iki farklı nokta vardı ama henüz Göztepe maçını izlemediğim için kesin olarak belirtmek istemedim. Samsunspor maçından sonra bu iki nokta çok daha belirgin hale geldi. Çünkü Gençler Birliği'nin Fenerbahçe karşısında en çok zorlandığı iki alan Göztepe'nin en iyi yaptığı iki şeyle çok iyi eşleşiyor. Ön alan baskısı ve yan toplar. Gençler Birliği Fenerbahçe karşısında kendi yarı sahasından pasla çıkma konusunda oldukça ısrarcıydı. Fenerbahçe önde baskı yaptığında bile topu gelişigüzel ileri vurmak yerine kısa pas ve zaman zaman driblingle ilk hattı geçmeye çalıştılar. Bunu bazı pozisyonlarda başardılar. Ama aynı tercih birkaç kez kendi kalelerine çok yakın bölgede tehlikeli top kayıpları da getirdi. İkinci yarının hemen başında yine baskıya karşı pasla çıkmaya çalışırken top kaybettiler. Ve Fenerbahçe doğrudan şut fırsatı buldu. Maçın ilerleyen bölümünde benzer bir top kaybından Talisca ceza sahasında pozisyona girdi. Şimdi bunu Samsunspor maçına bağladığımda özellikle dikkat çekici buluyorum. Çünkü Göztepe'nin ön alan baskısına geçtiği kısa bölümlerde de Samsunspor'u hataya zorlayıp doğrudan pozisyon üretebildiğini gördük. Gençler Birliği bu oyun tercihinden vazgeçmezse burası Göztepe'nin özellikle zorlaması gereken alanlardan biri. Aslında bu da biraz Samsunspor maçındaki eleştirime geri dönüyor. Ben daha fazla ön alan presi görmek istiyorum. İkincisi ve bana göre daha da belirgin zaaf yan top savunmasıydı. Fenerbahçe daha ilk yarıdan itibaren duran toplarda ve açık oyundaki ortalarda Gençler Birliği ceza sahasında çok fazla kafa vuruşu buldu. Talisca'nın golü bu şekilde geldi. Başka bir kafa vuruşunda direği buldu. İkinci yarıda Vedat Muriç oyuna girdikten sonra kısa süre içinde o da birkaç kez kafayı vurdu. Skriniar'da benzer bir pozisyon yakaladı. Yani maç boyunca aynı problem tekrarlandı aslında. Samsunspor maçında ise Göztepe'nin en güçlü hücum kozunun tam olarak bu olduğunu zaten gördük. Uzun taçlarda ve kornerlerde sürekli ilk ve ikinci topları kazandık. Ve iki golümüzün başlangıcında da uzun taçların payı vardı. Bu yüzden gelecek hafta özellikle görmek istediğim şeylerden biri Göztepe'nin bu duran top üstünlüğünü Gençler Birliği'nin Fenerbahçe karşısında gösterdiği zaafa karşı ne kadar kullanabileceği. Gençler Birliği'nin savunma yüksekliği de maç boyunca sabit değildi. İlk yarıda daha çok kendi ceza sahasına yakın savundular. İkinci yarının başında ise savunma çizgisini orta saha çizgisine yaklaştırıp takım boyunu kısalttılar. Fenerbahçe
Fenerbahçe kısa süre bu yapıya karşı çözüm bulmakta zorlandı. Değişikliklerle tempo yükselince Gençler Birliği yeniden geriye itildi ve 70'ten sonra tekrar daha derin savunmaya döndü. Yani Göztepe karşısında 90 dakika boyunca kendi ceza sahasına gömülen bir rakip beklemiyorum. Topu kazandıktan sonraki tercihleri ise benim için biraz daha karışıktı. İlk yarıda birkaç hızlı hücum fırsatında savunma arkasına koşu olmasına rağmen erken pası tercih etmek yerine oyunu yavaşlatıp yeniden pasla hücum kurmayı seçtiler. Bence bazı pozisyonlarda bu gereksizdi. Ama attıkları ikinci gol bu pas oyununa olan inançlarının olumlu örneğiydi. Tonga'nın kazandığı topun ardından hücumu acele etmeden devam ettirdiler. Ve soldan gelen ortada Oğulcan'ın kafa vuruşuyla golü buldular. Yani Gençler Birliği topu kazandığında sürekli ilk fırsatta direkt geçiş arayan bir takım değil. Topu koruyup yeniden hücum kurmak isteyen bir yapı var. Oyuncu tarafında Tonga özellikle dikkat edilmesi gereken isimlerden biri. İlk yarıda savunma arkasını zorladı ve Fenerbahçe'nin çevre kontrolü hatasını değerlendirerek golünü attı. İkinci golün başlangıcında topu kazanan oyuncu da yine oydu. Benim kişisel olarak not ettiğim isimse 18 yaşındaki Osmane Diabate. Kapladığı alanı, müdahale isteğini ve top ayağındayken gösterdiği rahatlığı çok beğendim. Kante ve Genduzi gibi oyuncuların karşısında bu yaşta oynamanın kolay olmadığını da hesaba katmak gerekiyor. Tek maçtan büyük bir hüküm vermiyorum ama sonraki haftalarda özellikle izleyeceğim gençlerden biri olacak. Bu yüzden Gençler Birliği maçı öncesinde benim için iki tane çok net soru var. Birincisi Samsunspor karşısında kısa sürelerde bile sonuç aldığımız ön alan baskısını bu kez geriden pasla çıkmakta ısrar eden bir rakibe karşı ne kadar kullanacağız? İkincisi sezonun ilk maçında en güçlü hücum kozumuz olan duran topları Fenerbahçe karşısında yan toplarda bu kadar zorlanan Gençler Birliği'ne karşı ne kadar tehdit haline getireceğiz? Kağıt üzerinde iki eşleşmede Göztepe'nin lehine görünüyor. Ama benim asıl görmek istediğim şey yine aynı. Sadece pres ve duran top üzerinden değil de topa daha fazla sahip olup oyunu kontrol edebildiğimiz bir Göztepe görebilecek miyiz? Benim için ikinci haftanın asıl sorusu bu olacak. İlk hafta için benim maçlardan notlarım bu şekildeydi. Sizin de aklınızda kalan bir şey varsa yorumlarda konuşabiliriz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni bırakmanız, abone değilseniz abone olmanız ve hype özelliğini kullanıyorsanız da hype vermeniz gerçekten yardımcı oluyor. Bitiş ekranına Samsunspor'a transfer olan Elliot Watt, Çorum FK'ya transfer olan Marcus Karsbak analizlerini bırakıyorum. Ek olarak daha önce transfer olan oyuncuları konuştuğumuz Scouting 35 arşivinden serisinin de ilk bölümünü bırakacağım. İkinci bölümde Elliot Watt var. Muhtemelen bir sonraki videoda üçüncü bölüm olacak. Onda da Marcus Karsbak'ı konuşacağız. Bu yeni format hakkında da herhangi bir öneri ya da eleştiriniz varsa da yorumlarda belirtmekten lütfen çekinmeyin. Buraya kadar izleyen, dinleyen, vaktini ayıran herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.